Balya makinesi zaten söyleyecek bize en son iş bitince kaç balya çıktığını gözüküyor. Ta sınıra kadar da. Evet, hatta komşunun da tarlası. Son römork. Bunu da sarıp indirdik mi balya işimiz bitiyor. Şimdi bakın şanzıman devreye girdi. Gelin şu tabancanın açılarını ayarlayalım. Traktörümüzle tabancaya asılmadan önce yapmamız gereken çok önemli ayarlar var. Bunlardan da bir daha geniş bilgiler vereceğim. Önemli bilgiler vereceğim. Yeni bir iş gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda balyalarımız kurudu. Biraz sonra bağlamacı arkadaş geliyor. Balyalarımızı bağlayacağız. O bağlarken hatta biz de hazır olmuş olan balyalarımızı yanında bir arkadaş daha getiriyormuş bana yardım etmesi için. O arkadaşımızla birlikte içeriye taşıyacağız. Tabii umarım inşallah bir problem yaşamayız. Bakalım ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız bugün yine. Hep birlikte videomuza gelin başlayalım. Evet arkadaşlar, otlarımız balya olmaya başladı. Makineci geldi. Fatih abi kolay gelsin. Tamam. Gel. Nasıl oluyor abi? İyi valla. Başladıkça. Tamam abi, kolay gelsin. Arkadaş nerede? Tamam arkadaşlar bakın arkasından göstereyim size nasıl olduğunu. Balyaların çok ağır olmaması lazım. Çok ağır olursa biz kaldırmakta zorlanıyoruz. Çok hafif olursa da dağılma problemi oluyor. Şöyle bir bakalım. O tam iyi. Tam ideal. Şimdi arkadaşlar gelen arkadaş bizi orada başta bekliyor. Ben gideyim ona seslenir. Onunla birlikte balyalarımızı taşıyalım. Evet arkadaşlar, o sarılırken biz de bir yandan kardeşim gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Ya bakalım merhaba da ya. İsmin nedir? İsmail. İsmail, memnun oldum, benim de Rıfat. Arkadaşlar şimdi İsmail'le beraber biz bu balyalarımızı yavaş yavaş sarmaya başlayalım. Gelin hep birlikte. Evet arkadaşlar, balyalarımızı sarmaya başladık. Ben İsmail'e traktörü kullanıveriyorum. İsmail de Allah razı olsun bizim hatırımız için geldi. Yardım ediyor bana. Atı veriyor balyaları. Bir yandan da Fatih abimiz balya yapıyor. Tarlada bugün işler hızlı yani arkadaşlar, sizin anlayacağınız. Tahmin ediyorum 1,5-2 saat içerisinde bu işi bitiririz. Şimdi İsmail bunları tek başına römorka yükleyecek. İndirirken ben de yardım edeceğim. O görüntüleri de paylaşırım. Evet, biz yüklerken Fatih abimiz de orada balyaları basmaya devam ediyor. Bu iş arkadaşlar maalesef çok böyle zor, tozlu bir iş. O yüzden hep büyük balya yapmak istiyorduk ama nasip küçük balyaymış. Bakın yoldan da böyle balya yapmış arkadaşlar geçiyor, herkes otlarını balya yapıp kaldırmanın peşinde. Evet, Fatih abiye yol verelim. O geçsin bir önümüzden. Daha sonra biz toplamaya devam edeceğiz yine bu tarafa. Şuradaki otları yapacak şimdi. Römorkumuz yavaş yavaş dolmaya başlıyor. İsmail tek başına sardığı için
Çok fazla römorku doldurmayacağız. Tahminen herhalde bir 20-25 balya koyup gidip ağırımıza indireceğiz, istifleyeceğiz. Ondan sonra gelip atıyorum yine bir 20-25 balya daha saracağız arkadaşlar. Çünkü üstüne istif yapmaya çalışırsak bu sefer daha telaşeli olur. İsmail de yorulur, imbim falan olur. Ona da gerek yok. Nasıl olsa götüreceğimiz yer şurada, ağırımız, kendi ağırımız yakın yer. Onun için hiç aceleye de gerek yok. Yavaş yavaş yapacağız. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Yavaş yavaş balyaları indiriyoruz. Bakın şimdi bu balyalar nasıl yemyeşil rengi bunların. Bu eski topladığımız balyalar koyu. Bunun böyle olmasının sebebi de bunlar daha önceki videolarda bahsettim mi bilmiyorum. 3-4 sefer yağmur gördü üzerine. Bunları yağmurlar hava şartlarından dolayı bir an önce vaktiyle balya yapıp kaldıramadık. Çok fazla yağmur gördüler. Hatta bunları balya yapana kadar kuruması için 7-8 sefer falan çevirdim diyebilirim. Üzerine yağmur yiyince balya yumuşuyor, bir yandan güzel oluyor ama bir yandan da değerlerini kaybediyor. Şu rengi koruması işin aslında bizim için biraz daha avantaj diyebilirim yani. Şöyle indirmeye devam ediyoruz şimdi balyalarımızı. Evet arkadaşlar, ilk römorku indirdik. Şimdi ikinci römorku sarmaya başladık. Yani net sayıyı bilmiyoruz. Balya makinesi zaten söyleyecek bize en son iş bitince kaç balya çıktığını. Ama tahminen bir 15-20 balya arası götürüp indirdik diyebilirim. Çift etrafı da şöyle göstereyim sizlere. Yavaş yavaş balya dolmaya başladı. Fatih abi de tam şurada, görebiliyor musunuz bilmiyorum, bağlamaya devam ediyor. Biz de bir yandan Fatih ile birlikte balyalarımızı sarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bağlamacı işi bitirdi, gitti. Biz İsmail'le otları sarmaya devam edeceğiz. Tarlanın zaten şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz kısımların balyalarını sardık, taşıdık. Şu gördüğünüz kısımdaki balyalar kaldı. Onları da taşıyıp götürdüğümüz zaman bu iş bitmiş olacak arkadaşlar. Fakat balyacıyı aradım, giderken gördüm, kaç balya çıktı diye sordum. Maalesef verimler çok düşük. 95 balya çıkmış. Ben 150-160 balya olur diye yine tahmin ediyordum. Ama ne yapalım, Allah bereket versin. Daha önceki regras son durum videosunda da bahsetmiştik. Onun da kartını eklerim yukarı, izlemek isterseniz. Regraslarla ilgili çok daha detaylı bir bilgi verdiğimiz videoydu. O videoda bahsetmiştim. Yani bu sene Allah bin bereket versin. Çünkü çok yağışlar oldu falan. Yerlerini bozan abilerimiz oldu. Yine bizim Allah bereket versin. Bu kadar da olsa ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok. Bizim işte doğa olayların önünü geçemiyoruz. Yine sarmaya devam edeceğiz balyalarımızı. Gelin hep birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, balya işinin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son römork. Bunu da sarıp indirdik mi balya işimiz bitiyor. Zaten şöyle göstereceğim şimdi size. Sadece şu önümüzdeki balyalar kaldı. Bu tarafların balyalarını böyle gördüğünüz gibi tarlamızı komple tertemiz yaptık. Hepsini sarıp taşıdık. Bunları da taşıdık mı bitiyor. Ama daha sonrasında ben hemen traktörümüze tamburlu sulama makinemizi takacağım. Tamburlu sulama makinemizi hemen, yine onu da göstereyim. Şuraya kuracağız arkadaşlar. Şuradan böyle bir başa kadar hat çekeceğiz. Ve tarlamızı bir yandan da direkt sulamaya başlayacağız. Hiç vakit kaybetmememiz lazım. Bir an önce yerleri hazırlayıp mısırları toprakla buluşturmamız lazım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, balya işimiz bitti. Balyalarımızın hepsini getirdik. Buraya güzelce İsmail arkadaşımızla istifledik. Pek bir şey çıkmadı ama Allah bereket versin diyelim. Şimdi bundan sonraki önümüzdeki süreçle ilgili şuralara göstereyim. Şu alana saman balyalarımızı koyacağız ve ayrıyetten böyle burayı saman balyalarımızla dolduracağız ki hayvanlarımızın kışa yiyecekleri şimdiden hazır olsun. Şimdi sırada tamburlu sulama makinemiz var. Tamburlu sulama makinemizi götürelim, hep birlikte kuralım arkadaşlar. Tarlamız da bir yandan sulanmaya başlamış olsun. Şimdi makinemizi kurulum yapacağımız yere getirdim buraya. Gelin hep birlikte kurulumunu yapalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle makineye bir gönyeye alacağız. Gönye dediğimiz ne oluyor? Şimdi biz bunu bu yönde asılıp gideceğimiz için makinenin böyle düz açılı olması lazım. Onu ayarlayacağız buradan. Onu da şöyle bir tık kaydırdığımız zaman dengeye geliyor gibi olacak sanki ama yine bir kontrol edelim. Bakayım, bir de bu taraftan bakalım. Yani bir tık daha kaydıralım. Evet, bir de şimdi bakalım arkadaşlar. Bu tarafa bakalım. Yok, önceki delikte gönyedeydi. Eski yerini alıyoruz. Tamam. Şimdi bu ayarımızı, bu gördüğünüz ayarı yaptıktan sonra traktörümüzden makinemizi ayıralım. Onu da şöyle yapıyoruz. Hidrolik yardımıyla biraz makineyi kaldırıp pimi söküyoruz. Traktörümüzü biraz ileriye alalım. Tamam. Şimdi bakın, traktörle bağlantısını kestik. Şimdi ayakları yerine indireceğiz yere. Onu da şöyle yapıp, bu da tamam. Şimdi indirebiliriz. Evet. Şimdi bunu da indirdikten sonra arkadaşlar sıraya tabancamızı indirmek kalıyor. Tabancamızı da indirdik. Tamamdır. Şimdi traktörümüzden hidrolik bağlantılarını da kesebiliriz aletimizin. Onun için traktörümüzü stop ediyoruz. Stop ettikten sonra hidrolikleri boşaltıyoruz, basıncını alıyoruz ve ayırıyoruz. Şimdi şeyi takayım, tabancayı bağlayayım. Tabancayı asılıp gidelim aşağıya arkadaşlar. Tabancamızı bu halat, çelik halat yardımıyla traktörümüze de bağladık. Şimdi arkadaşlar, tamburlu makinemizi traktörümüze bağladık. Ama traktörümüzle tabancaya asılmadan önce yapmamız gereken çok önemli ayarlar var. Bunlardan da bir tanesi şu dişliyi tutan mekanizmayı ters çevirmemiz gerekiyor. Eğer bu pozisyonda, bunu bu pozisyonda unutup traktörü asılmaya çalışırsak
buraya çok büyük bir zarar verir. Onun için bunu boşa alıyoruz. Şu gaz ayarımızı, şu bizim gaz ayarımız. Bunu kısıyoruz arkadaşlar. Şanzıman zaten sona geldiği zaman otomatik boşaldığı için şu an boşta. Sadece şu fren mekanizmasını çok az bir şey sıkmamız lazım ki gergin ilerlesin. Hadi şimdi gelin hep birlikte tabancayı çekelim. Şimdi arkadaşlar tamburlu makinemizi çekmeye başlıyoruz ama ilk harekete çok yavaş yavaş vermemiz lazım. Evet. Asılmaya başladık gördüğünüz gibi. Makinemizi götürüyoruz. Biraz da gaz verelim traktörümüze. Çok yavaşız şu an. Yani bu hortumun çok hızlı asılmaması gerekiyor. Ben 2,5-3 kilometre hızla asılıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş tarlamızın başına geldik sayılır. Şöyle göstereyim size. Şimdi makinemizi burada durdurup tabancamızı ayarlayacağız. Arkadaşlar, makinamızı getirdik buraya. Yola da çok fazla yaklaştırmıyorum çünkü yola çok su çıkmasını istemiyorum. Ana makinemiz şurada ufak nokta gibi gözüküyor artık gördüğünüz gibi. Şimdi gelin şu tabancanın açılarını ayarlayalım. Tabancanın açısını da buradaki şeyler, şu teller vasıtasıyla ayarlıyoruz. Nereye kadar döneceğini belli olsun diye. Mesela tık dedi, burada bırakıyor. Diğer tarafa dönmeye başlıyor. Evet. Şöyle yapalım. Şu açı iyidir diyebilirim. Diğer yöne olan açısını da ayarlayalım arkadaşlar. Bakayım. Onu da şöyle yapacağız biraz. Evet. Bakalım şimdi onu da kontrol edelim. Evet, tık dediği an diğer tarafa dönmeye başlayacak ama bu çok açılı oldu. Biraz kısalım. Tekrar deneyelim. Evet, bu açı iyidir. Hatta bir tık daha kısabiliriz. Ama bu ayarı en son suyu verdikten sonra tekrar gelip yapacağız. Şimdi ben gideyim en başa, makinenin oraya. Dalgıçla makinenin arasındaki boru bağlantılarını yapmamıştım. Onları yapayım, ondan sonra yine videomuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada bizim dalgıç içeride. Buradan böyle gördüğünüz gibi boruları ben şöyle göstereyim hatta. Tek tek ileriye doğru, makinemiz şuradaydı hatırlıyorsanız. Makineye doğru döşedim. Hepsini güzelce. Fakat en başta makinenin orada bir tane boru eksik kaldı. Onu da şuradan borularımızın yanından bir tane boru alıp götürüp taktık mı tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu şey hazır. Sadece bir tek şu nokta kaldı. Borumuzun ucunu özellikle bakın buraya getirdim. Şimdi kuyuyu çalıştıracağım. Boruların içerisindeki pis sular bir aksın. Ondan sonra makinemize bağlantı yapıp hep birlikte suyumuzu çalıştıracağız inşallah. Evet arkadaşlar, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama su gelmeye başladı. Biraz aksın su, boruların içi temizlensin. Hemen şuradaki makinemizin hortumuyla bağlantısını yapıp çalıştıracağım inşallah. Evet arkadaşlar, bağlantımızı yaptık. Borular temizlendi. Aletimize de su dolmaya başladı. Birazdan tabancamızdan su akmaya başlar. Şimdi burada ne gibi ayarlar yapıyoruz? İlk önce şunu, emniyet kolunu geri yerine getiriyoruz. Ondan sonra şanzımanı boştaydı, vitese takacağız. İleri ittiğimiz zaman vitese geçecek. Ama onu biraz bekleyeceğiz. İçerisindeki havanın boşalmasını, ondan sonra devreye sokacağız arkadaşlar.
Arkadaşlar çok uzakta ama bilmiyorum görebiliyor musunuz? Su gelmeye başladı. Artık biz de şanzımanı devreye sokabiliriz. Biraz gaz verelim. Evet. Şimdi bakın şanzıman devreye girdi. Ve dönmeye başladı. Bakın şuradan belli olacaktır. Burada da bizim hız saatimiz var. Şu anda saatte 30 metreye yakın hızda sarım yapıyor makinemiz. Onu biz 20 metreye düşüreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ben onu saatte 20 metre sarım yapacak şekilde ayarladım hızını. Gelin şimdi hep birlikte tabancamızın yanına gidelim. Tabancamızın ayarlarını yapalım. Bu arada da biraz sohbet edelim tabancanın yanına giderken hem. Yani bu sene çok fazla yağışlar oldu arkadaşlar. Kışın çok yağışlar oldu. Ama biz tekrar sulamak zorundayız yerlere. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani şurada toprak çatladı arkadaşlar. Yani kurudu. Biz şimdi bunu bakın mesela şurada veya bakın işte hep böyle çatlak toprak. Biz şimdi bunu sulamazsak süreriz ama hem çok zor bir sürüm olur hem yanlış bir sürüm olur. Çünkü toprak kupkuru olduğu için sırf altından yani kaya gibi böyle tezekler çıkacak. Bu sefer onu bizim inceltmemiz, ufalamamız çok zor. Çok zor olacak arkadaşlar. O yüzden suluyoruz yerlerimizi. Suladıktan sonra da tabii takipte kalın. Hemen yerlerin sürümü ve hazırlık videoları da yine sizi çok bekletmeden gelecek arkadaşlar. Şimdi hep birlikte tabancamızın ayarlarını kontrol edelim. Evet, tabancamızın yanına geldik. Hem şu su mesafesini de görün. Yani tam emin değilim ama 20 metre sola, 20 metrede sağa, 40 metre iş genişliği var diyebilirim. Bu arada toprakta mis gibi koktu valla. Şöyle bir durum da var. Bu iş mesafesi rüzgarla çok değişebiliyor. Bizim burada çok kuvvetli poyrazlar esiyor arkadaşlar. O poyrazlar bu makinenin atım mesafesini etkiliyor. Biz de rüzgarı kontrol edip makineyi ona göre kuruyoruz. Tabancamızın da ayarlarına bakacak olursak, şöyle yakından bakacak olursak güzel gibi gözüküyor. Ta sınıra kadar da evet, hatta komşunun da tarlasına azıcık bir şey su geçiyor. Gayet güzel sulanıyor. Bu arada fark ediyor musunuz bilmiyorum. Mesela şöyle yakın çekim yapayım. Çok yavaş bir şekilde makine geri geliyor. Yani bu hani ayarlamıştık ya saatte 20 metre gelecek şekilde. O yüzden böyle bakınca, dikkatli bakınca belki biraz belli oluyordur. Yavaş yavaş buradan böyle tam bura doğru geri sarım yapacak. Gelin arkadaşlar tamburumuzun yanına doğru ilerleyelim. Tamburumuzun yanına gidince ben makinenin son ayarlarını yapacağım. Bu arada orada size makinenin artı ve eksi yönleriyle ilgili daha geniş bilgiler vereceğim. Önemli bilgiler vereceğim. Hadi makinenin yanına geçelim hep birlikte. Şimdi arkadaşlar bu tarlada biz bu makineyi
2,5 sefer kuruyoruz. Şöyle göstereceğim. Şimdi bu hat şu tarafı ve buraya kadar suluyor. Yanına bir bütün daha hat kuruyoruz. En son sınır tarafına, şunlar ağaçlarından tarafa yarım bir hat kuruyoruz. Yani ne oluyor? 2,5 seferde sulanmış oluyor. O yarım hattı da nasıl ayarlıyoruz? Hani tabancanın ucunda derecesini ayarlamıştık ya. Yarım derece yaparak yarım tur sulatmış oluyoruz. Şimdi makinenin yanına geldik. Makine ile ilgili bilgiler verecek olursak. Evet, makinemizin saati saatte 20 metre gösteriyor. Bu süper. Bu basınç saatimiz. Yani bu da aslında önemli ama sürekli kontrol ettiğimiz bir saat değil. Mesela şu anda buradaki su 4 barın biraz üzerinde. Bu makinemizin şanzımanının vitesi şu an 2. viteste çalışıyor. Yani daha hızlı, tabancayı daha hızlı çekmek istiyorsanız 3. vites, 4. vites. Yani saatte işte 30, 40, 50, 60 hatta saatte 90 metre, 100 metre hızla bile çekebilirsiniz tabancayı. Şimdi gelelim ayar kısmına. Biz bunu nasıl bırakıp gidiyoruz arkadaşlar? En önemli ayarlardan biri, şimdi onu göstereceğim. Bizim hortumumuzun üzerinde biraz sonra göstereceğim rakamlar var. Yani kaç metre olduğunu gösteren rakamlar var. Bakın. Şöyle şu tarafa geçeyim. Mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an bu 159 metre. Yani tam bu noktadan tabancanın ucunun olduğu mesafe 159 metre. Ama biz arkadaşlar bunu kıstas almıyoruz. Bizim için kıstas alacağımız nokta burası. Yani burada da ne yazıyor gördüğünüz gibi tam 160 metreymiş buradan orası. Şimdi biz makinemizi ne yaptık? Saatte 20 metre hızda gelecek şekilde ayarlamıştık. Bu durumda hortumun tambura olan mesafesi 160 metreydi. Az önce hep birlikte okuduğumuz gibi. Biz makineyi 20 metreye ayarladık saatte. 160 bölü 20 yapacak olursak arkadaşlar tam 8 saatte ayarlarda bir değişiklik olmazsa, yani suyun basıncı düşmezse falan, tam 8 saatte, ki öyle su basıncı düşmesi gibi durumlar falan pek yaşanmıyor. Çok nadir olan bir durum. Sezonda bir sefer ya da 2 sefer olur. Tam 8 saatte tamburumuz yavaş yavaş gelip burada duracak arkadaşlar. Burada da şöyle duruyor. Şu gördüğünüz demire tabanca gelip dayandığı zaman bu demir kalkıyor. Şanzımana bir bağlantısı var. Şanzımanı boşa alıyor. Fakat su akmaya devam ediyor. Yani onun için öyle bir ayar yapmamız lazım ki tam 8 saat sonra buraya gelip bizim kuyudan suyu kapatmamız lazım. Eğer biz bunu atlarsak su sürekli bu noktada, dayanıp kaldığı noktada akmaya devam eder. Ben de geçen sene ona şöyle bir çözüm buldum. Telefonla açılıp çalışan bir sistem yaptık kuyuya. İşte orada dakika da girebiliyorum. İşte kuyuyu ben arıyorum telefonla. Şu kadar dakika sonra tuşlarla, işte atıyorum 5 saat sonra, yani ne yapar, 300 rakamlar atıyorum şu an, 300 dakika sonra 300'ü tuşluyorum. 300 dakika sonra otomatik kuyu kendini kapatıyor. Sallıyorum gece saat 4'te bu kuyu kapanacaksa benim de buraya gelmeme hiç gerek kalmıyor. Şimdi ama biz yine bir hesap yapalım. Bakın arkadaşlar, şimdi saat kaçmış? Saatimiz şu an 3'e 10 var diyebiliriz. Bu makine kaç saat sonra gelecekti? 6 saat sonra gelecekti. 3'e 10 var. 3'ün üzerine 6 eklersek saat gece 9'a 10 kala bizim makinemiz buraya gelip dayanmış olacak. Ben de kuyuyu tam saat 9'a ayarlayacağım mesela. 9'da kapanacak. Daha sonra gece ben de gelirim müsait olursam. Hattı yana alırım. Yine bütün gece çalışmış olur. Yani bizim için çok çok büyük bir avantaj sağlıyor bu yönden. Öyle olmasa ben buraya bir sürü tabancalar kuracaktım. Yani bizi müthiş bir iş gücünden kurtarıyor bu makine. Şimdi objektif konuşacağız arkadaşlar. Bizim kanalımızda her şey açık ve net, sizi bilgilendirmek için yapılıyor. Onun için her şeyini bilgilendireceğiz. Gelin. Şimdi bu makineyi ben aldım. Bu makineyi alacak olanlar şuna dikkat etsinler. Arkadaşlar şu saati bir türlü çözemedik. Görüyorsunuz. Yani hassas ayar yapamıyorum. Sürekli bu dalgalanıyor böyle sürekli. Şu anda mesela çok dalgalanma yapmıyor. Bazı zamanlar yani böyle artı eksi
10 olacak şekilde dalgalanma yapıyor. Bu sefer de bizim saat zaman ayarlamamız çok zor oluyor ve saat zaman ayarımız tutamayabiliyor. Burada ben firmayı aradım. Firma yetkilileri geldiler. Hatta yani 2 sefer geldiler buraya. İşte bunun şu şeyini aktarım kablosunu değiştirdiler. O şanzımana bağlı olduğu yerlere baktılar fakat çözüm bulamadılar. Yani yepyeni makinede böyle problem de işin açığı arkadaşlar mide bulandırıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama böyle ufak problem, ufak da olsa bence böyle problemler olmaması lazım. Onun dışında ya işte şu fren şeyinin balatası bitti. Onları saymayacağım bile. Bir problem yok. Gayet güzel kullanıyoruz ama şimdi arkadaşlar daha bol sulama yapması için ben onu saatte 15 metre gelecek şekilde ayarladım. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Şimdi bizim bu tarla bittikten sonra şurada gördüğünüz koyunların yayıldığı kısım var. O koyunların yayıldığı kısmı da aynı şekilde sulayacağım. Burası biter bitmez hemen oraya geçireceğim. Orada da işte elektrik kabloları falan vardı. Onları toplayacağız ilk önce. Bu arada artık koyunlarımız da dışarı belli bir süre çıkmayacak arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yakında bu tarlaların sürümüyle ilgili videolar ve mısır ekimiyle ilgili videolar da gelecek. Onun için lütfen kanalımıza abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Hoşça kalın.